Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için eşi benzeri olmayan, çok beğeneceğinizi düşündüğüm başka hiçbir yerde tarifi olmayan incirli, kuru üzümlü, tarçınlı muhteşem bir kurabiye tarifim var. Özellikle bu kurabiyenin hamuruna bayılacaksınız. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle kurabiyemizin iç harcını yapmakla başlıyoruz. Uygun bir tenceremizin içerisine 3 adet elma rendesini ekleyelim. 8 adet kuru incirimizi küp küp doğrayarak ekleyelim. 2 yemek kaşığı kuru üzümümüzü yıkadıktan sonra ekliyoruz. Yarım su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 çay kaşığı toz tarçınımızı ekleyelim. Suyunu çekene kadar pişirelim. Suyunu çektikten sonra cevizimizi ekleyeceğiz. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz ceviz yerine badem de ekleyebilirsiniz. Çekilmiş fındık da ekleyebilirsiniz veya Antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kuru yemişle yapabilirsiniz. Ben bu kurabiyenin içerisine cevizi çok yakıştırıyorum. Kuru incirle kuru üzüme en yakışan kuru yemiş bana göre ceviz. Ceviz varsa ceviz yapmanızı tavsiye ederim. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. İç harcımız hazır. Şimdi bir kenarda bekletelim. Soğuduktan sonra kurabiyemizin iç harcı olarak kullanacağız. Kurabiyemizin hamurunu yapmak için uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim. Akını da ayrı bir kapta üzeri için ayırıyoruz. 4 yemek kaşığı süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 1 paket toz vanilya ekliyorum. Ve bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. 170 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı oda sıcaklığında bekletiyoruz. 3 su bardağı un ekliyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her kurabiye tarifinde olduğu gibi bu kurabiyede de unun miktarı çok önemli. Kurabiye hamuru çok önemli. Orta sertlikte ama yumuşak bir kurabiye hamuru hazırlayacağız. Şimdi yakından yoğurduktan sonra kıvamını sizlere göstereceğim. Tam da bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi orta sertlikte ama yumuşak bir kurabiye hamuru. Kurabiye hamurumuz bu kıvamda olduktan sonra 2 yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu alalım ve merdane yardımıyla açalım. İnce bir kurabiye hamuru açacağız. Çünkü rulo şeklinde saracağımız için ince olmalı ve içi oldukça dolu bir kurabiye olacak. Atom kurabiyesi tarifimi çok beğenmiştiniz. Atom kurabiyesi tarifine çok benzer. Özellikle atom kurabiyesi tarifini sevenler bu tarifi çok beğenecek eminim. Kurabiyemizin hamurunu açtık. Yağlı kağıdı üzerinden kaldırıyoruz ve kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla düzleyelim. Arta kalan kurabiye hamurlarını kurabiye hamurumuzun içerisine koyalım. Tekrardan aynı işlemi yaparak kurabiye hamurumuzu açacağız. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapacağız. Kenar kısımlarını kestikten sonra kurabiye hamurumuzun üzerine hazırladığımız incirli, kuru üzümlü, cevizli, tarçınlı iç harcımızdan ekleyelim. Ve rulo şeklini verip saralım. Elmanın, kuru üzümün, kuru incirin, tarçının, cevizin birlikteliğini gerçekten bu kurabiyede çok beğeneceksiniz. Yedikçe yediriyor ve oldukça lezzetli, bir o kadar da sağlıklı açıkçası. Çünkü kurabiye hamuru çok ince bir şekilde oluyor. İç harcı dolu dolu olduğu için olabildiğince iç harcından lezzetlendiriyoruz kurabiyemize. Bu şekilde tek kat sarıyoruz kurabiye hamurumuzu ve bıçak yardımıyla kesiyoruz. Bu aşamada istediğiniz büyüklükte ve kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben bu boyuttaki büyük bir silindir şeklindeki kurabiye hamurunu 3'e böldüm. Oldukça büyük rulolar elde ettim. Daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Lokmalık olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen zevkinize ve nasıl sunum etmek istediğinize bağlı. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 23 adet incirli, cevizli, elmalı kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak fazlalaştırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha azaltmak isterseniz de malzemeyi yarı olarak azaltıp daha az sayıda çıkartabilirsiniz. Şimdi bir kenarda ayırdığımız yumurta akını kurabiyelerimizin üzerine sürelim ve Hindistan cevizine bulayalım.
Kurabiyelerimiz fırında pişerken o Hindistan cevizinin kokusunu buram buram hissediyorsunuz ve kurabiye hamurun üzerinde çok güzel kıtırlık ve aroma veriyor. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Biz çok beğendik. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir kurabiye diyebilirim. Çıtır çıtır dış dokusu, içinin lezzetiyle özellikle kurabiye hamurunun lezzetine mest olacaksınız. Belki biraz fazla abartmış olabilirim ama denedikten sonra bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden o güzel kıymetli yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Kurabiyelerimizi yumurta akına sürdükten sonra her tarafını Hindistan cevizine buluyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Çok fazla kızartmayalım, çiğ de kalmasın. Üzerleri hafif pembeleştikten sonra fırından alabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel piştiler. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye oldu. Zaten görüntüsü de lezzetini anlatıyor. Sizlere şimdi hemen yakından elimle böleceğim. İki türlü göstereceğim. Bir de ısırık alarak göstereceğim. Çünkü bu şekilde kıyırlığını sizlere göstermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru hemen dağılıyor. Çok lezzetli bir kurabiye hamuru. Bir kere de olsa bu kurabiyeyi lütfen denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ısırık alarak sizlere yakından göstereceğim. İç kıvamın dokusunu izleyebilirsiniz. Sizler yakından iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni paylaştığım tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Gerçekten çok merak ediyorum beni nerelerden takip ettiğinizi. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka planlamamın içerisine alıyorum. Tarifimi denedikten sonra da yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.